Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. Epidemiyolojide, salgın belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalıktır. Belli bir bölgede yayılan salgınlara epidemi, dünya çapında yayılan salgınlara pandemi denir. Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derecede seyreden alışılagelmiş hastalıklar ise endemik olarak adlandırılır. Endemik hastalığa bir örnek sıtmadır. Afrika'nın bazı bölgelerinde halkın büyük çoğunluğunun hayatlarının bazı dönemlerinde sıtmaya yakalanmaları beklenir. Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. Grip veya influenza, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen, vücut direncini düşüren kronik hastalığı olan kişilerde ve yaşlılarda zatürre, beyin iltihabı, kalp kası iltihabı gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilir. Bu tür risk grubundaki kişilere, yüksek risk grubundaki kişiler, denir. Grip virüsü bir RNA virüsüdür. RNA'nın kopyalanmasında hata oranı yüksek olduğu için, virüs genomu sürekli değişim halindedir. Ayrıca, aynı hücreyi birden fazla virüsün enfekte etmesi durumunda viral RNA parçaları birbirleriyle karışıp yeni genetik kombinasyonlar oluşturabilirler. Bu nedenlerden dolayı vücudun bir grip türüne karşı kazandığı bağışıklık ertesi yıl ortaya çıkan yeni bir salgına karşı genelde etkisiz olur. Grip hastalığı hakkındaki kayıtlar çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Hipokrat M.Ö. 5. yüzyılda Sicilya'da ordu içerisindeki bir grip epidemisini kayda geçirmiştir. Kayıtlara geçmiş en eski pandemi ise 1510 yılında olmuştur. Malta'da başlayan bu pandemi Sicilya yoluyla neredeyse tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır. Daha sonra 1580, 1780 ila 1782, 1830 ila 1833, 1847 ila 1850, 1889 ila 1892 pandemileri 20. yüzyıl öncesi büyük grip salgınları olarak tarihe geçmiştir. İspanyol gribi, 1918 ila 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi, 500 milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu 18 ay içinde 50 milyon kadar insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri olmuştur. Salgın ılımlı ilk dalga, şiddetli ikinci dalga ve artçı üçüncü dalga olmak üzere 3 dalga halinde seyretmiştir. Yıllar sonra açılan bazı toplu mezarlardan alınan örnekler sonucunda domuz gribine sebep olan H1N1 virüsünden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Salgın İspanya'da başlamamasına rağmen İspanyol gribi olarak adlandırılmasının sebebi ise İspanya'nın, 1. Dünya Savaşı'nda yer almamış olması ve askeri sansür nedeniyle diğer Avrupa devletlerinde salgından söz edilmezken İspanyol basınının salgın konusunu ilk kez gündeme getirmiş olmasıdır. Ayrıca salgın ABD'de ortaya çıkmıştır ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bazı tarihçiler 1. Dünya Savaşı'nın sona erme nedenlerinden biri olarak İspanyol gribini vermiştir. Hong Kong gribi, 1968 ila 1969 yılları arasında dünya çapında yaklaşık 1 milyon insanı öldüren ikinci kategoriye ait grip salgınıdır. Hastalığa neden olan A tipi H3N2 virüsü, birden fazla alt tipe sahip olan virüslerin bir araya gelerek orijinalinden farklı bir virüs ortaya çıkması olarak tanımlanan antijenik sapma nedeniyle virüs, kuş gribi virüslerinden biri olan H2N2 virüsünden türedi. Hastalık ilk kez Hong Kong'da ortaya çıktığı için Hong Kong gribi olarak adlandırıldı. Kuş gribi, virüs, kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığıdır. Virüsün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir. Virüs sebebiyle hücrelere yeterli oksijen gitmediği için vücut morarmaya başlar.
Bu yüzden Endonezyalılar kuş gribine "mavi ölüm" diyor. Tarihsel olarak incelendiğinde 20. yüzyılda 9 ila 39 yıl arayla antijenik sapma sonucu ortaya çıkan yeni virüs alt tiplerine bağlı 4 ya da 5 grip pandemisi olmuştur. 1918 ila 1919 H1N1, 1957 ila 1958 H2N2, 1968 ila 1969 H3N2 ve 1977 ila 1978 H1N1 pandemileri olmuştur. Halen dünya üzerinde H3N1 ve H1N1 virüsleri birlikte dolaşmaktadır. H5N1 virüsü ise ilk 1983 yılında Amerika'da görüldü. Kuş gribi 2005 ila 2008 yılları arasında da ortaya çıkmıştır. Ocak 2021'de kuş gribinin 8 bölgede görüldüğü Fransa'da 2 milyona yakın ördek hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla öldürüldü. Bundan sonra da yeni pandemilerin olması kaçınılmaz gibi görünmektedir. Uğradıkları sık ve kalıcı antijen değişmeleri nedeniyle, dünya üzerindeki influenza virüs aktivitesi sürekli olarak izlenmekte ve grip aşılarının bileşiminde her yıl ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu amaçla 1947'de başlattığı küresel grip programını uygulamaktadır. Domuz gribi, domuzlarda oluşan virüse çok benzediği için adına domuz gribi denmektedir. Hastalık tıp alanında İngilizce swine influenza virus kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle kısaca SIV olarak adlandırılır. Aşısı bulunmaktadır. 2009 salgınına neden olan virüs, influenza A virüsünün alt türlerinden biri olan H1N1'dir. Kümes hayvanları ve domuzlar ile yakın temasta çalışan kişiler, özellikle korumasız bir şekilde temasta bulunanlar, eğer hayvandan insana bulaşabilen bir virüs taşıyorsa enfeksiyon kapma riski altındadır. Buna karşılık, hastalıklı bir hayvanın eti uygun bir şekilde pişirildiği zaman herhangi bir risk arz etmemektedir. SIV, insandan insana bulaşabilecek şekilde yapısını değiştirebilmektedir. 1976 salgınında bir kişi hastalıktan 25 kişi virüs aşısına bağlı oluşan yan etkilerden hayatını kaybetti. Bu nedenle 1976 salgını, domuz gribi fiyaskosu olarak da bilinir. 1988 salgınında sadece hamile bir kadın ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti. 2009 yılında Meksika'da başlayıp dünyaya yayılan virüs, 191 ülkede yaklaşık 800 bin kişide görüldü, 8238 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi. Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Genellikle salgın şeklinde ve yaz-sonbahar aylarında görülür. Dünyada her yıl 21 milyon civarında tifo vakası ortaya çıkarken, bu vakaların 200 bin kadarı ölümle sonuçlanmaktadır. Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi Anoles sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır. Türkçe'de, sıtma olarak adlandırılan hastalık, dünyada daha çok malarya olarak bilinir. Teşhisi kolay, tedavisi ve korunması mümkün olan sıtma hastalığı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Hastalığı ilk defa bildirenler Antik Mısırlılardır. Milattan önce 460 ila 370 yıllarında Hipokrat'ta bataklık bölgelerde görüldüğü bildirilmiştir. Etkeni bulunmadan önce, daha çok bataklık ve sulak alanlarda görülmesi nedeniyle, hastalığın akşamdan sonra bataklıklardan salınan zehirli gazların ve kokuların solunması ile oluştuğu sanılır ve geceleri evlerini kapatanlara bu hastalığın bulaşmayacağına inanılırdı. Bu nedenle de İtalyan hekim Francesco Torti hastalığa İtalyancadaki mal, kötü, aria, hava, kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş olan malaria adını vermiştir. 1894'te Manson, sıtmanın sivrisineklerle bulaştığını buldu ama malaria adı kullanılmaya devam etti. Eski çağlarda kitleler halinde ölüme sebep olan sıtma, bugün de bu tehlikesini muhafaza etmektedir. Rusya'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 5 milyon sıtmalı vardı ve bunların 60 bini öldü. 1934'te Seylan'da 3 milyon sıtmalının 100 bini yaşamını yitirdi. Amerika'daki ilk salgın 1938'de Brezilya'da vuku buldu ve 100 bin hastanın 14 bini öldü. Salgın, 1942'de Nil Vadisi'ne kaydı ve Mısır'da 12 bin kişiyi öldürdü. Daha sonra Etiyopya'da 15 bin ölü bıraktı.
Savaşları ve tabii afetleri takiben Karayipler'de büyük hasar yapan salgın, 1963'te Haiti'de 75 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Veba, antik çağlardan itibaren tanınmış bir hastalıktır. Lakabı, kara ölüm'dür. Orta Çağ'da 1347 ila 1353 arasında Avrupa nüfusunun 1/3'inin kaybedilmesinden sorumludur. Ayrıca bu hastalık 1347 ila 1348 yılları arasında Venedik nüfusu 130 bin iken 70 bine düşmesine neden olmuştur. Modern antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Gelişmiş ülkelerin tamamında ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ortadan kaldırılmış olmasına rağmen Asya ve Afrika kıtalarının bazı bölgelerinde halen görülebilmektedir. Kolera, bir bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. 1817'de Japonya'da, 1826'da Moskova'da, 1831'de Berlin'de, Paris'te ve Londra'da salgınlar başlamıştır. Sonrasında Londra'dan göçmenlerle Kanada'ya ulaşan salgınlar birçok insanın ölümüne neden olmuş ve ardından 1892 yılında Hamburg'da salgın yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğundaki en büyük kolera salgını 1912 ila 1913 Balkan Savaşları sırasında yaşanmıştır. Ordu personeli ve muhacirler arasında ciddi zayiata sebep olmuştur. AIDS, ilk kez 1980'lerin başında Orta ve Güney Afrika'da gündeme gelen ve giderek ürkütücü boyutlara ulaşan, etkeni HIV ya da Türkçe adıyla insan bağışıklık yetmezliği virüsü olan bir enfeksiyon hastalığıdır. AIDS küresel bir pandemidir. 2014 yılı itibarıyla, dünyada yaklaşık 36,9 milyon insan HIV virüsüne sahiptir. 2012 yılında, yaklaşık 17,2 milyon erkek, 16,8 milyon kadın ve 3,4 milyon 15 yaşından küçük çocuk AIDS hastasıydı. 2010 yılında 1,8 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, bu sayı 2005 yılında 2,2 milyondu. Koronavirüs hastalığı yani COVID-19 şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İlk vaka ile Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. O zamandan bu yana yayılmaya devam etmiş ve hala daha devam eden bir pandemiye neden olmuştur. 3 Mart 2020 itibarıyla dünya çapında ölüm oranı %3,4 olup, 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla dünyada 198.902.559 onaylanmış vaka, 179.523.116 iyileşen varken virüs nedeniyle 4.238.546 hasta öldü. COVID-19 semptomları genellikle değişkendir fakat ateş, öksürük, yorgunluk, nefes almakta zorluk, koku alma duyusunda kayıp ve tat alma duyusunda kayıp gibi semptomlar sıkça görülen semptomları arasındadır. Semptomlar virüsle temastan 1 ila 14 gün içerisinde görülmektedir. Enfekte olan kişilerden yaklaşık olarak 5 kişiden birinde herhangi bir belirti görülmemektedir. COVID-19'a neden olan virüs çoğunlukla enfekte bir kişinin başka bir kişiyle yakın temasta bulunmasıyla bulaşmaktadır. Koronavirüsten korunmak için maske takın, ellerinizi yıkayın ve sosyal mesafeyi koruyun.